Su elementi, varoluşun kaynağı olan buğlak bir boyutu, soul anlamıyla ruhumuzu ve duygularımızı temsil eder. Üç su burcunun her biri duygusal benliğin başka bir yüzüne ışık tutmaktadır. Gündelik dilde karşılığı olmayan bu ayrımları astroloji sayesinde yapmayı öğrenerek hem kendimizi hem de evreni daha iyi anlayabiliriz. Maskülen bir bilincin baskın olduğu bu çağda doğmuş olan bizler içinse bunu yapabilmek daha da ayrı bir öneme sahiptir. İzleyeceğiniz videolar boyunca yalnızca astrolojik arketiplerden değil, çok temel bazı psikolojik ve ruhsal temel sorundan da bahsediyor olacağız. Femine'nin bastırılışıyla birlikte insan ruhunda da nelerin bastırıldığını, hangi yönlerimizi farklı bir açıdan yeniden keşfetmemiz gerektiğini hatırlayacağız. İnsandan ve bilinçten önce gelen, kontrol ettiğimiz değil, kontrolü altında olduğumuz bir alana giriyoruz. Maskülenden feminene, dışa dönükten içe dönüğe, aktiften pasife geçiyoruz. Bilinçten bilinç dışına, parlak ve görünür olandan karanlık ve görünmez olana. Yükseklerde uçmaktan derinlere batmaya. Güneşin altında oyun oynamaktan ayın altında dans etmeye ve uykuya dalmaya. Şimdi suyun enerjisini 3 farklı şekilde nasıl deneyimlediğimize bakalım. Suyun birinci hali, fokur fokur akan bir şelale ve hayvanların gelip içebildiği bir pınara benziyor. Duygular burada aktif ve hareketliler. Aynı zamanda yaşamla iç içe ve besleyiciler. Ayın ışığı hem yumuşaklık ve güven vererek hem de vahşi bir tekinsizlikle parlıyor. İkinci resimde ise su bu şekilde açıkta değil, bir mağara veya yeraltı suyu gibi derinde ve gizli. Duygular burada en yoğun hallerinde bulunuyor. Suda yüzen canavarın olumsuz bir imge olduğunu düşünüyorsanız fikrinizi değiştirmeye hazır olun. Suyun üçüncü ve son halinde ise yalnızca bir okyanus, içinde yüzdüğünüz sonsuz bir su var. Başı ve sonu olmayan, her şeyin iç içe girdiği, her yeri kaplayan, sınırları bulanıklaştıran bir katman. İçinde hem deniz kızı hem melek olan bir figür var. Birinci resim, öncü su burcu olan yengeci temsil ediyor. Bu tam da duygu denildiğinde anladığımız duygudur. Aktif olarak hissettiğimiz, devamlı değişen duygular. Duygusal ihtiyaçlarımız ve yaşamla en iç içe olan, en temel insani ve hayvani bireysel duygular. İkinci resimde ise sabit su burcu olan akrep var. Burası biz yüzeyde yaşarken aslında derinlerde saklı olan duygular dünyasıdır. Ruhun en dip kuyusu, en gerçek olduğu yerdir. Ama tehlike ve yıkım da barındırır. Acı ve ızdırap da, dönüşüm ve yaratım da buraya aittir. Üçüncü resim ise değişken su burcu olan balıktır. Burada başka bir dünya ve oradan gelen duygular söz konusudur. Ayrımların olmadığı, hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği, sezginin hüküm sürdüğü ve ebedi masumiyetin olduğu bir dünya. Duygunun en ince, en görünmez ve anlaşılmaz hali budur. Biraz netleştirmek adına her biri için bir duygu örneği düşünelim. Bir çocuksunuz ve ona ihtiyacınız olduğu bir anda anneniz sizinle ilgilenmiyor. Kendinizi çok kötü hissediyor, kontrolsüzce hüngür hüngür ağlıyorsunuz. İşte bu tarz bir duygu yengeç tipi bir duygudur. Çok yakınınızdaki bir insan size ihanet ediyor. Kalbinizin en derin yerinden yaralanıyorsunuz. Sizi öldürecek denli büyük bir acı ve öfke duyuyorsunuz. Bunu asla unutmayacaksınız. İşte bu akrep tipi bir duygudur. Eşeğini kırbaçlayan bir adam görüyorsunuz. Zavallı hayvan acı içinde anırıyor. Ancak adamın arabasını çekmeye devam etmek zorunda kalıyor. Sanki kırbaçlanan sizmişçesine eşeğe acıyorsunuz. İşte bu da balık tipi bir duygudur. Romantik bir ilişkiden örnek vermek de yardımcı olabilir. Yengeç, partnerimizle karşılamak istediğimiz duygusal ihtiyaçlarımıza denk düşer. Sevgi alıp vermek, sevdiğimizi ve sevildiğimizi hissettirmek ve güven vermek gibi. Bir tarafın ihtiyacı olduğunda diğeri onun yanında olacak, ona konfor sağlayacaktır. Sarılmak, öpüşmek gibi fiziksel temaslar bu yakınlık ve güven duygusunu pekiştirmektedir. Birlikte bir ev ve aile kurmak da yine yengecin alanına girer.
Böylece sevgi devamlı besler ve sahiplenir. İlişkinin mahrem tarafları ise akrebin alanına denk düşmektedir. Partnerimizle yaşadığımız aşk ve cinsellik gibi. Aşk, egonun güvenli sınırlarının ötesine geçen, teslimiyet seviyesinde bir tutku ve yakınlıktır. Yaşamamız gereken karşı konulmaz bir değişim ve dönüşüm sürecinin parçasıdır. Bu da kimi zaman son derece rahatsız edici ve acı verici olabilir. Ancak aynı şey bizzat tutkunun da kaynağıdır. Bu tutku olmazsa bir şeyler daima eksik kalır. Balıkta ise aşkın platonik yanı vardır. İlişkinin pratik gerçekleri ve kişiler arası ayrımlar ortadan kalkar. Karşımızdaki kişi bizi kendimize yansıtan bir ayna gibidir. Yaşadığımız sevgi de kendi ruhumuzun bir yansımasıdır. Ancak tüm bunlar çok kafa karıştırıcı olabilir. Karşınızdaki insan gerçekte kimdir? Ona dair gördükleriniz gerçekten ona ait özellikler mi? Yoksa size ait yansımalar mıdır? Veya ikisi arasında gerçekten bir fark var mıdır? Ateş burçlarını konuşurken egodan sık sık bahsettik. Su burçlarında ise ego ateş burçlarındakinden çok daha farklı haller almaktadır. Yengeçte ego çocuktur. Beslenmeye ve sağlıklı olarak gelişmeye ihtiyacı vardır. Akrepte ise ego intihar eder. Yeraltı dünyasına iner ve başkalaşarak yeniden doğar. Balıkta ise ego hiç dünyaya gelmemiş gibidir. Masum ve pasif ama aynı zamanda kaotik ve illüzyoneldir. Su burçlarının her biri sezgisel güçlere sahiptir. Yengeç, sezgisel gücünü duygularıyla olan bağından almaktadır. Bir şey yanlış olduğunda bunu içinde duygusal bir rahatsızlık olarak hisseder. Akrebin sezgileri ise keskin olmakla tanımlanabilir. Bir bakışta bir insanın veya durumun altında yatan gerçeği görür. Balığın sezgileri ise bilinç dışının gücünü taşır. Mistiktir, zihinle bilinemeyecek şeyleri bilir. Kimi zaman geleceği bile görebilir. Bu üç burç içindeki feminen bazı imgelere bakacak olursak, yengeçte anne imgesini görürüz. Tatlı bir nene de olabilir. Akrepte güçlü ve gizemli bir büyücü kadın. Balıkta ise dünya ötesi bir varlık olarak kadın vardır. Hepsini ayrıntılı olarak inceleyip bunların tam olarak ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağız. Ve bunun için lütfen videoları doğru sırayla takip etmeyi unutmayın.